Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sadece bu 3 malzemeyle güzel bir telefon çantası yapmayı planlıyorum. Yapımı da oldukça kolay, direkt sık iğneden oluşuyor. Birazcık da volanlarımız var. Onu da zaten hepimiz biliyoruz. Bayağı demode olmuş bir model. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. Öncelikle çantam için orta gevşeklikte toplam 50 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu 50 tane zincir normalde 40-41 santime geliyor. Katlama yapacağım için de her bir yüzünün boyu 20 santim olacak kadar bir ölçüde olmasını istiyorum. Bu da yaklaşık benim elimde bir karış yapıyor. Fazla zincir çekmek avantajlı. Ben 50'nin üzerine bir 5 tane daha zincir çekeceğim. Çünkü sık iğne yaparken toplama yapıyor. Şu an 55 tane zincir çektim. Bunun sık iğne yaptıktan sonra yediğini de düşünürsek eğer yaklaşık 21 santim her bir yüzü olacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi artık modele başlayacağım. Bir tane zincirimi atlayıp zincirimin ön yüzüne değil arka yüzündeki sırt kısımlara sık iğne yapacağım. Hemen şu arkadaki üzerine almadan 2 tane ilmekten geçiriyorum. 55 tane zincir çekmiştim. Bir tanesini dönerken kullandım. Yani toplamda bu zincirin üzerinde 54 tane sık iğne yapmış olacağım. İlk başlarda batarken zor oluyor ama kenar olacağı için şu görüntü çok daha güzel. Başta biraz zorlansak da sonuca değiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben sıramın sonuna kadar geleceğim. Sonra bir üst sıraya dönüşü göstereceğim. ...55 tane zincirin üzerine bir tane dönüşle beraber 54 tane sık iğne yaptım. Boyut gayet ideal. Dediğim gibi bu da 20 santim 21 santime denk geliyor. Şimdi çantamızın artık gövde kısmını yapacağız. Zaten sistem basit. Git gel şeklinde yaparak çantamızı öreceğiz. Ben yaklaşık olarak böyle 12 santim civarı bir ene sahip olmasını istiyorum. Yani şu boyutlarda bir çanta olsun istiyorum. Ona dikkate alarak ilerleyeceğim. Siz daha kalın olmasını isterseniz sırayı çoğaltmanız gerekecek. Dönüşlerin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Sıramın sonuna geldiğimde bir tane zincir çekiyorum ve işimi ters çevirip hemen kökündeki baş antrepasına bir tane sık iğne yapıyorum ve ardından direkt başakların ikisinin içinden geçirip bir alt sırada uyguladığım sık iğneye devam ediyorum. Üzerine almıyoruz. 2 ilmekten geçirme yapıyoruz. Şimdi ben 10-12 santime denk gelecek şekilde sıralarımı gitmeye devam edeceğim. Biraz ilerledikten sonra son durumu da sizinle paylaşacağım. Yapacağımız işlem dediğim gibi çok basit. Git ve gel yapıyoruz. Bir ters, bir ön yüz, bir arka yüz şeklinde. Ve başakların ikisinin içine birden batıyorum. Ve üzerine almadan 2 ilmekten geçiriyorum. Sık iğne. Dönüşlerde ise bir zincir çekip köküne batıyoruz. Şimdi ben biraz işimi üretip hemen geliyorum. Ve işleme kısmının sonuna geldim. Normalde 10-12 santim derken ben biraz kendimi aşmış 14 santim yaptım. Ama yine ideal oldu. Geniş oldu. Kullanım için de güzel. Mesela bu benim telefonum büyüklüğü. İçine gözlük, kartlık, anahtar her şey sığabilir. Şimdi gövde işlemi bitti. Birleştirmeden önce çantamızın ağzına volan yapacağız. İşte bu en güzel kısmı. Bu baştan bu başa kadar geçeceğim.
2 tane zincir çekiyorum. Ve bu boşluğun hemen kökündeki boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zinciri saymadığım için bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ardından hemen yanındaki boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tüm başakların tepesine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu bayağı gevşek alın. Çünkü hareketli olması lazım. Şimdi buradan sıramın sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Burada da sıramın sonuna geldim. Dalgalanmaya başladı bile. Bu harika bir şey. Yani kim bunu bulmuşsa çok güzel. Şimdi bunu böyle katlıyorum. Zaten telefonumuzu kullanma şeklimiz bu olacak. Şimdi yarıya kadar, yani tam bu tabanın geldiği yere kadar ikili trabzan yapacağız yine. Her başağın tepesine ikişer tane. Buraya geldikten sonra, yani üst tarafın trabzanlarına geldiğimizde oradaki işlemi değiştireceğiz. Şimdi buradan tekrar başlıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna gelmiştim. Diğer tarafını çeviriyorum. 2 tane zincir çekip hemen kökündeki başağın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra diğer başağın tepesine ikişer tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Dediğim gibi yarısına kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Ara ara da kontrol edeceğim ki geldiğim yeri kaçırmayalım. Şimdi tam yarısının olduğu yere geldik. 2'ye katladığımızda bu ikinci sıramızda. Burada yapacağımız işlem ise şu şekilde olacak. Hadi göstereyim size. Bu bize bakan yüzü olacak. Bu da arka tarafı. Böyle daha çok dalgalı dursun diye yapılan bir işlem. Burada tığıma bir kere doluyorum. İkili trabzan değil, direkt tekli trabzan yapıyorum. Ki şundan daha engin bir set olsun. Her başağın tepesine ikişer tane tekli trabzan. Yani ilmeklerin üçünü de aynı anda çekiyorum. İkişer tane batıyorum. Sıramın başına gelene kadar bu örgü şeklini tekrarlamaya devam edeceğim. Çok göstereyim size ayrıyetten de. Çok güzel olacak. Çok havalı bir çanta olacak. Bakın. Bahsetmiş olduğum bu. Daha çok dalgalanma dursun diye. Bu arkada kalmasın diye. Şimdi ben sıramın başına kadar buradaki tekli trabzanı tekrarlayıp bitiriyorum. Sıramın sonuna geldim. Burada bittikten sonra bir zincir çektim. Ardından da ipimi kesiyorum. Daha sonra bunu yedireceğim. Güzel bir görüntü oldu. Çifte dalga halinde. Şimdi çantamızın buradan ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Burada da aynı işlemi yapacağım. Çünkü genişliği oldukça ideal. Daha fazla büyüsün de istemiyorum. Önce bu kısmı birleştirip daha sonra da buraya geçeceğim. Burada da iki başının geldiği yere tığımı geçirip bir tane zincir çekip bağlıyorum. Ardından her iki başaktan bu şekilde geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Her iki başaktan geçiriyorum.
ipimi alıyorum ve tığımdaki ilmekten geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Burası çantamın arka tarafı. Önden de dümdüz görünecek. Şimdi ben buraya gelene kadar, sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Ardından ipimi kesip bu kısmı birleştirmeye geçeceğim. Şimdi bu kısmı birleştirdim. Buraya geldim. Azdan birleştirmeyeceğim. Buradan bir başak yolu yapacağım. Önce tığımdan şöyle bir ilmek yapıyorum. Ardından buradaki en son batmış olduğum alttaki başakların tepesinden ilmeğimi şu şekilde sıkıştırarak geçiriyorum. Daha sonra bağlayacağım başını. Bunu geçirdikten sonra artık bu şekilde yürüyeceğiz. Buraya batırıyorum. Direkt karşı karşıya gelmesine dikkat ederek ve tığımı çekiyorum. Bir sonrakine batırıyorum. Çekiyorum. Bir daha yakın göstermek istiyorum. Şuradaki sık iğnelerin köküne hemen buna batıyorum. Zaten bunun karşısı da direkt burası. Buradan bunu çekip buradan geçiriyorum. Siz bunu isterseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Buradakine batıp bir sonraki sık iğneye batıp bakın direkt buradan çıkıyorum. İpim hep alt tarafta ve buradan geçiriyorum. Bu da çok kolay. Bir kere yerini ayarladığınızda sonra kendi kendine yürüyor. Bakın direkt buradan çektim ve buradan bıraktım. Biraz daha yaklaştırayım. Buradaki sık iğnenin köküne battım. Zaten direkt karşısından çıktım. Buradan bu şekilde çekip buradan ipimi geri çıkardım. Bu kadar. Hemen bir sonraki sık iğneye batıyorum. Karşısındaki arkanın karşısına gelen yerden çıkıp tığımı ipimle beraber diğer yüzü çekiyorum. Bu kadar. Batıyorum. İpimle beraber tığımı bu yöne çekiyorum. Batıyorum. Bakın. Ben seviyorum bu yöntemi. Temiz bir görüntüsü var. Başak oldu. Şimdi ben sıramın başına kadar bu işlemi tekrarlayıp ipimi bağlayıp keseceğim. Sonra da şu arkada bıraktığım yeri bağlayacağım ki açılmasın. Birleştirme işlemimizin sonuna gelmiş olacağız. Ve buradaki birleştirmeyi de tamamladım. Ağzını da bir güzel bağladım. Sırtına da böyle görünüyor. Burayı da bağladım. Çantamızın büyük bir kısmı bitti. Şimdi askılama yapacağız. Onu da askıları da ekledikten sonra çantamız kullanmaya hazır olacak. Ve sonra içine bakalım neler sığıyor. Ve çantamız hazır arkadaşlar. Askılama yöntemi dediğim gibi ben yine halat modelini yapıp normal iğne ile ekledim birbirine. Gayet güzel oldu. Genişliği de iyi. Yapımı da kolay. Hemen size ölçüleri tam söyleyeyim. 22, bunu zaten başta zincir çekerken
hesaplamıştık. Sadece eninde birazcık sapmalarım oldu. O da 14 santim. 22 14 santim. Sapının uzunluğunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi çantamızın içine ne sığar diye bakalım. Bu benim telefonumun büyüklüğü. Aşağı yukarı bundan biraz uzun oluyor telefonlar ama 16,5 santim bir telefonum içine sığıyor. Şu aralar sevdiğim bir kitap. Cep kitabı. Önce bunu koyalım. Sığıyor ve daha da alır. Telefonumuz da sığıyor. Buraya kalemimiz de sığar. Anahtarlığımızda, güneşliğimizde, kartlarımızda sığar. Gayet güzel, geniş oldu. Yapımı da çok kolay. Bir günde örebilirsiniz ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Sık iğneden yapıldığı için çok fazla sarkma yapacağını düşünmüyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla içini doldurup takabilirsiniz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.